Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da içinde bulunduğumuz Ağustos ayı itibariyle pek çok değişiklik olacak. Neler değişecek hayatımızda ve bu değişiklikler bizleri nasıl etkileyecek? Bunların hepsini tek tek sizlerle paylaşacağım. Ağustos ayı itibariyle Almanya'da telif hakkı, demiryolu işçilerinin grevi, yeni kimlik kartları gibi pek çok konuda değişiklik var. Aynı zamanda çocuk yardımıyla ilgili de değişiklikler söz konusu. Düşük gelirli aileler Hartz IV, çocuk yardımı veya konut yardımı gibi yardımlara bağımlı olanlara hükümet çocuk başına bir defaya mahsus olmak üzere 100 euroluk bir ödeme ile yardım edecek. Hükümet yapılacak para yardımını çocukların boş zamanları ve hobiler için kullanması çağrısında bulundu. Evet, 100 euro geliyor çocuk başına. Yeni başvurulan kimlik kartları Ağustos ayı itibariyle 2 parmak izi içeren bir çipe sahip olacak. Parmak izi zorunluluğu artık belge sahteciliğine karşı daha dayanıklı hale gelmeyi amaçlıyor. Telif hakları ile ilgili bir değişiklik var. Ağustos ayı itibariyle telif hakkı yasası açısından çevrim içi platformlara yeni kurallar uygulanacak. Kullanıcılar platformlarında telif hakkıyla korunan eserler yayınlarsa çevrim içi platformların operatörleri sorumlu tutulabilir. Bakın, bu çok önemli bir konu. Yani siz Facebook hesabınızdan, Instagram'ınızdan başkasına ait müzik, görüntü yayınlarsanız bunun sorumluluğu o platformun sahiplerine ait ve size ait olacak. Yani artık eskisi gibi değerli izleyicilerimiz YouTube'da, Instagram'da, Twitter'da, orada burada başkasına ait görüntü, ya ses, müzik gibi şeyleri kullanmak yasaklanacak. Glifosat yasağı neymiş bakalım? Glifosat. Tartışmalı ot öldürücü glifosata artık bu ay itibariyle vatandaşların kendi bahçelerinde kullanılmasına izin verilmeyecek. Ürünün oyun parklarında, spor sahalarında ve parklarda kullanılması da yasak. Glifosat Avrupa Birliği genelinde 2022'nin sonuna kadar hala onaylandığından Avrupa yasalarına göre tamamen ulusal bir yasak mümkün değil. Glifosat içeren bitki koruma ürünleri de 31 Aralık 2023'e kadar geçiş dönemi boyunca onaylanmaya devam edecek. Evet, Ağustos ayı itibariyle bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın bazı bölgelerinde okullar açılıyor. Öğrenciler Mecklenburg, Batı Pomeranya'da bu bölgelerden bir tanesi. 9 Ağustos'tan itibaren demiryolunda gecikmeler ve arızalar olabilir. Alman Tren Sürücüleri Sendikası grev ilan etti ve Deutsche Bahn çalışanları için %3.2'lik bir ücret artışı yapılması gerektiğini söyledi. Evet değerli izleyicilerimiz, Almanya'da Ağustos ayı içinde bulunduğumuz ay itibariyle meydana gelecek değişiklikler şimdilik bu kadar. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa'da ırkçılık adeta patlamış vaziyette. Maalesef koronavirüs döneminde ırkçıların daha çok meydanlara çıktığını, daha çok sesini duyurmaya çalıştığını ve daha çok saldırı gerçekleştirdiğini hep gördük bu ekranlardan ve Emekli TV'den ben size defalarca aktardım. Şimdi Almanya'da bir ırkçının almış olduğu hapis cezasıyla ilgili bir haberi paylaşacağım sizlerle. Almanya'da kamu görevlileri ve Müslümanlara yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığı yaparken yakalanan neonazi Susanna G. 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında Susanna G.'nin camilere kundaklama girişimi planladığı, bu amaçla aracına çok sayıda benzin dolu şişe depoladığı belirterek hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Susanna'nın tüm bunları nasyonel sosyalizme olan inancı nedeniyle yapmak istediği belirtilen kararda evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan malzemelerin de ele geçirildiği belirtildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB'e bağlı İmam-ı Azam Camisi'ne Mart ayı başında domuz resmi ve gerçek tabanca mermisiyle asla güvende olmayacaksınız yazılı tehdit mektubunu gönderen Susanna G.'nin iki Alman politikacıya da içinde mermi bulunan mektuplar gönderdiği tespit edilmişti. Nürnberg yakınlarında bir kasabada doğal tedavi uzmanı olarak muayenehanesi bulunan Susanna G.'nin Almanya'da 8'i Türk, 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü sanıkları Ralf Wolben
ve Andre Eminger ile irtibatının olduğu da ortaya çıkmıştı. Almanya'da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde ırkçılar hortladı. Şimdi geçtiğimiz aylarda Kuzey Ren-Vesfalya bölgesinde görevli 170 tane polisin ırkçılık yaptığı ortaya çıkmıştı ve bunların kurdukları WhatsApp hattında ırkçı paylaşımlarda bulundukları ortaya çıktı. Bu kişilerin cep telefonlarına el konuldu. Şimdi işin enteresan tarafı şu. Bu polislerin, yani adaleti, hukuku korumakla görevli olan polislerin ırkçılık yaptığı açık beyan bir şekilde ortada. Ama ne hikmetse bunlara hiçbir şekilde 12 ayın üzerinde bir ceza vermiyorlar. Çünkü 12 ayın üzerinde bir ceza verilirse bu polisler meslekten men edilecek, atılacaklar. Bunları göstermelik, kamuoyu tepkisinden korktukları için 7, 8, 9 ay gibi, 10 ay gibi cezalar veriyorlar ve sonra bu ırkçı polisler, değerli izleyicilerim, kaldıkları yerden hiçbir şey olmamış gibi görevlerine, yani bu ırkçılık görevine devam ediyorlar. 170 tane polisin olması demek aslında bunların en az 2-3 bin kişi olduğunun göstergesi. Bu yakalananlar 170 kişi. Kim bilir daha neler var. Kayıtlara geçmeyen, vatandaşı sokakta çevirip hukuk dışı davranan, ırkçılık yapan daha ne polisler var acaba? Ama hiçbirini meslekten, çok böyle ekstrem dışında hiçbir şekilde meslekten atmıyorlar. Şimdi 8-9 ay ceza veriyorlar. Döndüklerinde daha da kinleniyorlar. Düşmanca tavırlarına daha da artı bir dozaj ekliyorlar. Hani insan hakları, hani demokrasi, hani hukuku korumakla görevli polis? Nerede? Bütün hepsi için söylemiyoruz. Görevini dürüst yapanlar var tabii ki. Ama ne hikmetse içinde bulunduğumuz dönemde bunlar adeta hortladılar. Alman siyasetçiler de çıkıp bunlarla ilgili daha sert yasalar çıkarmıyorlar ısrarla. Ne hikmetse. Yasaları sertleştirseler belki ırkçılık yapmaları bu kadar kolay olmayacak. Tabii ki insanların zihninden ırkçılığı silemezsiniz. Çok zor şeyler. Ama Almanya gibi yabancılarla, göçmenlerle yaşayan bir ülkede adaleti, hukuku korumakla görevli polis yapıyorsa sokaktaki adama bir şey söyleyemeyiz o zaman. Polisin kendisi yapıyor. Bir sürü vatandaşımız diri diri yakıldı. Hanao'da bir sürü saldırı oldu. Gencecik çocuklar hayatını kaybetti. Hepsi ırkçı saldırılar. Bu mu insan hakları? Bu mu demokrasi? Bu ülkenin kalkınması için 1961 yılından beri Türkler çalışıyor. Göçmenlerle yaşayan bir ülke Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsveç, İsviçre, Norveç. Hepsi göçmenlerle ayakta. Ama ne hikmetse bunu kabullenmek istemiyorlar arkadaşlar. 100 yıl geçse, 100 yıl sonra bizden sonra gelecek olanlar da, bu gazeteciler de bunları anlatacaklar. Hiçbir şey değişmeyecek. Belki de ırkçı saldırılar daha da artacak. Çünkü yasalar yeterli değil. Yeterli olsaydı, gereken cezaları alsalardı hiçbir şekilde bu ve benzeri olaylar olmazdı. 170 tane polis ne demek ya? Kuzey Ren-Vesfalya'da, çoğu Köln'de. En çok vatandaşımızın yaşamış olduğu kentlerden bir tanesi. Hatta daha önce kamuoyuna yansıdı. Bir polis diyor ki hadi diyor bugün diyor Türk avına gidiyoruz diyor. O söylemiş olduğu polis itiraf etti. Dedi ki her sabah biz çıktığımızda bana diyor ki hadi diyor Türkleri avlıyoruz diyor bugün diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu kabul etmek mümkün mü? İçinde sanki Türkler ne yaptıysa, ne yapmış yani? Böyle bir ırkçı yaklaşım olabilir mi? Ne oldu bu polis? Meslekten men edildi mi? Hayır, edilmedi. 8-9 ay ceza verdiler. Görevden uzaklaştı. Sonra geldi. Bu sefer ava devam etti. Sinyal vermedi diye, yabancı diye pek çok kişiye hakaretler eden polisler olduğu ortaya çıktı. Sinyal verme. Cezasını yazar gönderirsin. Hakaret nedir? Maalesef değerli izleyicilerimiz,
Siyasetçiler sesini çıkarmıyor. Bakın